Tarih 10 Haziran 1912. Villisca'nın o sessiz gecesinde Mor ailesi başlarına inecek o baltadan habersiz evlerinde son uykularına daldılar. Güneş doğduğunda ise arkalarında tek parmak izi bile bırakmayan bir katil. Sessiz masum canı karanlığa hapsetmiş ve adeta bir hayalet gibi ortadan kaybolmuştu. Sizce bir katil koca bir aileyi yok edip tam 114 yıl boyunca sırra kadem basabilir mi? Villisca'nın o lanetli evinde yankılanan o fısıltılar hala gerçeği haykırıyor. Mor ailesinin bu çözülmemiş trajedisini ve bir asırlık karanlık gizemini bugün birlikte aralıyoruz. This case was closed, but the truth is still inside. Iowa kırsalında 1912 yazının başında vuku bulan bu olay tarihin karanlık arşivlerinde Villisca balta cinayetleri olarak anılan bir lanet gibi yerini aldı. Mor ailesi kasaba halkının gözünde dini bütün ve mütevazi yaşamlarında kusursuz bir portre çiziyordu. O fatal günün akşamında rutin bir kilise ziyaretinin ardından evlerinin kapısını üzerlerine kilitlediler. Fakat dışarıda pusuya yatmış o karanlık figür kapıyı kırıp içeri sızdığında masumiyetin hükmü o gece son buldu. Aile bireylerinin uykularında baltalarla katledildiği bu vahşet sadece 8 can değil, bölgenin huzurunda sonsuza dek yuttu. Bugün o evin önünde biriken kalabalıklar sadece bir müze gezmek için değil, 100 yıllık bu cinayetin arkasındaki izah edilmez karanlık soğuğu hissetmek için orada bulunuyor. İşin aslı, bu aile herkes tarafından sevilirdi. Komşuluk ilişkileri kusursuzdu. O kader gününde kilisedeki ritüellerin ardından arkadaşları olan iki çocuğu da oyun oynamaları için eve misafir etmişlerdi. Akşam saat 22 civarı ailenin hayattayken görüldüğü son anlardı. Ertesi sabah yan kapı komşuları Mary Peckman evde yükselen o rahatsız edici sessizliği fark etti. Morların alışılagelmiş sabah telaşından dışarıdaki işlerini görme rutininden eser yoktu. Endişesi ağır basmıştı Mary'nin. Kapıya yöneldi. Defalarca vurdu. Seslendi ama içeriden bir fısıltı bile gelmedi. Huzursuzluğu doğru çıkan kadın vakit kaybetmeden Jose'nin kardeşi Rosemore'u çağırdı. Rose elinde bir ailenin kendisine emanet ettiği yedek anahtarla evin önüne ulaştı. Atmosferdeki o soğuk sessizlik daha da ağırlaşmıştı. Rose kapıyı açıp içeriye ilk adımını attığında ise sadece ailenin yokluğu değil, tüm bir kasabanın sonsuza dek değişeceği o tarif edilmez vahşetin soğuk nefesini hissetti. Korku dolu bir sezgiyle evin içindeki o boğucu boşluğa adım atan Rose, ilk olarak misafir odasının kapısına yöneldi. Kapıyı araladığında karşısındaki manzara, zihninin derinliklerine kazınacak bir kabusun başlangıcıydı. Stillinger kardeşler uykularının en masum yerinde artık nefes alamayan bedenleriyle orada yatıyorlardı. Panikle kendini dışarı atan Rose, komşusu Mary'e derhal asayişi görevlisi Henry Horton'a haber vermesine haykırdı. Kısa bir süre sonra Horton yanında olay yeri incelemesi yapacak doktorlarla eve giriş yaptı. Evin içi adeta zamanın durduğu bir mezarın sessizliğine gömülmüştü. Üst kata çıktıklarında ise korkunç tablo netleşti. Mor ailesinin tüm fertleri vahşi bir saldırıya kurban gitmişti. Adli tıp incelemeleri cinayetlerin gece yarısı ile sabaha karşı saatler arasında işlendiği tek bir aracın yani bir baltanın bu katliamı gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Ancak olayın en tüyler ürpertici detayı failin geriye bıraktığı o karanlık imza oldu. Katil tüm kurbanların yüzlerini çarşaf veya giysilerle örtmüştü. Bu durum failin sadece bir katil değil, aynı zamanda kurbanların arasında bir tür karanlık bağ kurmaya çalışan, soğukkanlı ve izah edilemez bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyordu. O evde artık sadece ölüm sessizliği hüküm sürüyordu. Evin içindeki o tekinsiz manzara, katilin sıradan bir caniden daha çok karmaşık bir ruh haline sahip olduğunu kanıtlıyordu. Mutfağın sessizliğinde buzdolabından çıkarılan bir çiğ domuz eti parçası özenle bir havluya sarılmış ve salonun ortasında sanki bir ritüelin parçasıymış gibi bırakılmıştı. Daha da ürpertici olanı katilin geride bıraktığı o kanlı izlerdi. Polisin evin çeşitli noktalarında duran su dolu kaplar bulmuştu. Suyun bulanık rengi failin cinayetten sonra ellerini belki de üzerindeki kanı arındırmak için
o kapları kullandığını, adeta kendini temizlemeye çalıştığını haykırıyordu. İşin en mantıksız ve korkutucu yanı ise geriye bırakılan ipuçlarıydı. Katil sanki bir evin parçasıymış gibi kapıyı arkasından kilitleyip gitmiş, ailenin anahtarlarını da beraberinde götürmüştü. 10 Haziran gecesi Mor ailesinin evine sanki fiziksel değil, şeytani bir varlık sızmıştı. Yapılan detaylı incelemeler kapı kilitlerinde hiçbir zorlama izi olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyordu. Bu durum katilin evin içine girmek için elinde bir anahtar olduğunu ya da içeriden birinin onu içeriye aldığını düşündürüyor, Villisca cinayetlerin çözülmeyen bir lanetin parçası haline getiriyordu. Katilin izlediği strateji bu vahşetin bir öfke patlaması değil, soğukkanlılıkla planlanmış bir pusu olduğunu kanıtlıyordu. Çatı katında bulunan 2 sigara izmariti o gölgenin aileye eve dönmeden önce sızdığını ve tavan arasındaki o boğucu karanlıkta kurbanlarının derin bir uykuya dalmasını beklediğini işaret ediyordu. Aile güvenli limanlarında huzurlu uyurken evlerine sızan o şeytani misafir sessizce odaları tek tek gezerek baltasıyla infazını gerçekleştirdi. Ancak polisin olay yerinde fark ettiği o detay dehşetin dozunu bambaşka bir boyuta taşıyordu. Evdeki tüm aynalar katil tarafından özenle bezle örtülmüştü. Uzmanların üzerinde hemfikir olduğu en çarpıcı teori ise katilin aileyle kişisel bir bağı olduğuydu. Aynaların kapatılması, failin kurbanların yüzüne veya kendi yansımasıyla yüzleşmekten kaçınma arzusuydu. Sanki cinayet sonrası o aynalara baktığında işlediği günahın ağırlığını kendi gözlerinde görmekten korkuyordu. O gece Mor ailesinin evinde sadece canlar değil, insan doğasının o karanlık ve izah edilemez yüzü gün yüzüne çıkmıştı. Polis üzerinde durduğu şüpheli listesi kasabanın en derinliklerinde saklanan kişisel husumetlerin üzerinde örtüyü kaldırıyordu. Listenin en başında Joe Moore'un eski iş ortağı Frank F. Jones yer alıyordu. Jones sadece bir giyim mağazası sahibi değil, aynı zamanda Iowa eyaleti senatörü olarak siyasi bir nüfus sahibi, bölgenin en güçlü isimlerinden biriydi. İkili arasındaki çatlak mağaza ortaklığı döneminde başlamıştı. John'un kendi dükkanını açarak eski ortağına doğrudan ticari bir rakip haline dönüşmesiyle derin bir uçuruma dönüştü. Aralarındaki iş ilişkisi yerini karşılıklı bir nefret ve bitmek bilmeyen gerilime bırakmıştı. Kasaba halkının dilinde dolaşan fısıltılar, Frank'in Joe'ya karşı duyduğu kinin sadece bir dükkan rekabetinden ibaret olmadığını, bu öfkenin çok daha köklü ve karanlık bir boyuta ulaştığını söylüyordu. Soruşturma ilerledikçe senatörün bu cinayetlerin perde arkasındaki azmettirici olma ihtimali dedektiflerin zihninde asla silinmeyecek bir şüphe olarak asılı kalmıştı. Ancak adalet, Frank Jones gibi siyasi nüfusu yüksek bir ismin kapısına asla dayanmadı. Kamuoyu, senatörün sahip olduğu koruma kalkanını kullanarak bu karanlık dosyadan sıyrıldığından emindi. Yine de halkın zihninde mantıklı bir soru işareti vardı. Saygın bir iş insanı ve eyalet senatörü neden eline bir balta alıp bu kadar vahşi bir kıyıma girişsin ki? Bu soru işareti dikkatleri Frank'in tetikçisi olduğu iddia edilen William Mossfield'e yönetti. Mossfield, geçmişte benzer balta cinayetlerinde bulunan sabıkalı bir isimdi. James tarafından bu kanlı işin yapılması için görevlendirdiği dedikoduları kasabayı sarmıştı resmen. Fakat bu teorinin önündeki en büyük engel yine gerçeklerdi. Mossfield hakkında yürütülen detaylı araştırmalar cinayet gecesinin fiziksel olarak o bölgede bulunmadığını kanıtlıyordu. Böylece Villisca'nın karanlık bilmecesi bir daha çıkmaza giriyordu. Mansfield fabrikasındaki mesai kayıtları onun cinayet işlendiği saatlerde olay yerinden kilometrelerce uzağa işinin başına yerleştirerek şüpheli listesinden elenmesine neden oldu. Asıl tüyler ürpertici olay Mor ailesinin kendi kiliselerinde vaaz veren Reverend George Kelly ismiydi. Kelly kasabada sapık olarak damgalanmıştı. Özellikle Sarah Moore ve küçük kızlarına olan bakışları huzursuzluk yaratan bir figürdü. Ayin sırasında kimsenin sesini çıkarmadığı o rahatsız edici bakışlar cinayetten sonra dedektiflerin merceğinde birer kanıta dönüştü.
İncelemeler ilerledikçe olay yerindeki kan sıçramaları ve duvar izleri katilin solak olduğunu tartışmasız bir şekilde ortaya koyuyordu. Bu Kelly'nin üzerindeki şüpheleri körükleyen en kritik detaydı. Zira o da solaktı. Üstelik Kelly katliamın hemen sabahında kasabayı arkasına bakmadan terk etmişti. Aradan geçen 2 yılın ardından 1914 yılında genç bir kıza taciz suçundan yakalanması bu karanlık vaizin içindeki iblisin sadece bir bakıştan ibaret olmadığını, zihninin derinliklerinde yıllardır bir vahşetin biriktirdiğini gözler önüne seriyordu. Villisca adeta kendi bağrından kopan bu karanlık vaizin altında nefes almaya devam ediyordu. Kelly yakalandığında cinayetleri kendisinin işlediğini büyük bir soğukkanlılıkla itiraf etmişti. 1917'de bu itirafları sayesinde tutuklanmıştı. Ancak davanın ilerleyen aşamalarında her şeyin bir illüzyon olduğundan ibaretmiş gibi gözükmeye başlamıştı. Ortaya çıkan deliller Kelly'nin cinayet işlediği sırada kasabayı çoktan terk ettiğini doğruluyordu. Görünen o ki olayların dehşetine zihnen takılı hale gelen Kelly gerçekle kurguyu birbirinden karıştırmaya başlamıştı. Vahşeti bizzat yaşamış gibi hayal ediyordu, hatta bunu bir gerçeklik olarak çevresindekilere anlatıyordu. Onu mahkum etmeye odaklanan bir ailenin verdiği ifadeler duruşmanın seyrini değiştirmiş olsa da aile bir süre sonra yanlış hatırladıklarını belirterek geri adım attı. Psikologların devreye girmesiyle Kelly'nin zihinsel olarak derin sorunlar yaşadığını ve itiraflarının hastalıklı bir hayal gücünün ürünü olduğu anlaşıldı. Sonuçta jüri bu şeytani vaizin cinayetleri işlemediğini kanaat getirerek onu serbest bıraktı. Villisca bir kez daha adaletin karanlık tünellerinde yolunu kaybetmişti. Cinayetler ise o meşhur çözümsüz bilmece olarak tarihin tozlu raflarına geri dönmüştü. Dedektif Matthew McClary, Villisca dosyasını yerel bir trajediden çıkartıp çok daha geniş ve karanlık bir seri katil anlatısına dönüştürdü. Yürüttüğü titiz incelemeler sonucunda sadece Villisca değil, 1910'dan beri Manhunt ve Illinois gibi çevrelerde işlenen benzer balta cinayetlerinin tek bir fail elinden çıktığını öne sürdü. McClary'nin teorisi buz gibi bir gerçeğe dayanıyordu. Katil bir durak noktasına bağlı kalmıyor, ölüm saçan rotası il il dolaşıyordu. Hatta dedektiflere göre Villisca'daki katliamdan sadece 4 gün önce Kansas'ta benzer bir vahşet yaşanmış ve katil arkasında iz bırakmadan Villisca'ya geçiş yapmıştı. McClary'nin parmakla işaret ettiği isim ise şiddet geçmişiyle tüyler ürperten Henry Lee Moore'dan başkası değildi. Moore kendi ailesinde aynı yöntemle baltayla katletmiş sabıkalı bir canavardı. Bu baltalı katil teorisi Villisca'nın üzerindeki o sisli bilmeceye ilk kez organize bir seri cinayet kimliği kazandırıyordu. Ancak bu bile o gecenin gerçekte nasıl yaşandığını anlatmaya yetmedi. Ancak Henry Lee Moore ismi güçlü benzerliklere rağmen soruşturmanın odağında tutunamadı. O dönemde işlenen o benzer balta cinayetlerin 7'sinde faili baltayı olay yerinde bırakmışken Villisca'daki katliamda suç aleti bulunamamıştı. Üstelik saldırıların tekniği ve baltanın kullanım biçimi uyuşmuyordu. Zaman geçtikçe Moore hakkındaki şüpheler de diğerleri gibi sönüp gitti. Aradan geçen 114 yılın ardından Villisca bir sis perdesi gibi hala cevapsız sorularıyla karşımızda duruyor. Tüm zanlılar aklandı, dosyalar tozlu raflara kalktı ve bu kanlı bilmece bir asrı aşkın süredir çözülmeyen bir düğüm halini aldı. Moore ailesinin o gece uykularında karşılaştığı dehşetin gerçek failleri belki de sırlarıyla birlikte çoktan toprak altına girdiler. Bugün bu cinayeti aydınlatmak artık tarihle yarışmak kadar imkansız olsa da bir soru zihinleri kurcalamaya devam ediyor. Sizce o gece ovaya sızan gölge kimdi? Akıl sağlığı yerinde olmayan rahip Kelly mi? Yoksa arkasında hiçbir iz bırakmayan profesyonel bir katil mi? Sizin bu sarsıcı dosyayla ilgili teorilerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Bunun gibi daha fazla karanlık dosyayı birlikte aralamak için kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka gizemli vakada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.